Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere un kullanmadan, hamur yoğurmadan pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz patatesli pizza tarifim var. Evinizde patates varsa bu tarifi kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İsterseniz sizleri bekletmeden hemen yapımına geçelim. Öncelikle bu büyüklükte 2 tane patates kullandım. Orta büyüklükte. Patateslerimi en ince olacak şekilde doğruyorum. Bu şekilde ince doğramamızın sebebi daha kolay pişmesi, yani daha erken sürede pişmesi. Buna kesinlikle dikkat edelim arkadaşlar. İnce ince doğradıktan sonra yine bu şekilde çok ince olacak şekilde patateslerimi doğruyorum. Bu arada ben 26 santimlik bir tava kullandım. Sizler tavanızı küçük tutacaksanız patateslerinizi biraz daha küçük alabilirsiniz. Hazırlamış olduğum malzemeler 26 santimlik tava için geçerli arkadaşlar. Patateslerimi bu şekilde doğradım. Doğradıktan sonra kesinlikle yıkamayın. Yıkama işlemini doğramadan önce yapalım. Çünkü patateslerin nişastası gitmesin. Bu şekilde 26 santimlik tava kullandım. Tavamın alt kısmına 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı koyuyorum. Güzelce her yerine sürüyorum. Daha sonra tavamı ocağıma alıp yağımı güzel bir şekilde ısıtıyorum. Tavam ve yağım ısındıktan sonra patateslerimi içerisine koyuyorum. Tamamını içerisine koyalım. Ve üzerine güzel bir şekilde bastıralım. Bu tarifi hazırlarken yapışmaz bir tava kullanırsanız daha kolay olur arkadaşlar. Diğer tavalarda yapışabiliyor. Patateslerimin yapışmaması için öncelikle yağımı ısıttım. Güzel bir şekilde ısıtıp patateslerimi daha sonra koyuyorum. Patatesimin tamamını koydum. Üzerine spatula ile güzelce bastırıyorum. Daha sonra ocağıma alacağım ve ocağımda pişirme işlemine başlayacağım. Tavamı ocağıma aldım. Ocağımın en büyük gözünü kullanıyorum. En büyük gözünde orta ateşte patateslerimi pişirmeye bıraktım. Üzerine kapağımı kapattım. Biraz yumuşayıncaya kadar pişireceğim. Daha sonra kapağımı alacağım ve kapaksız kızartacağım arkadaşlar. Bu arada ben de yumurta kısmını hazırlıyorum. Karıştırma kabımın içerisine 3 adet yumurtamı alıp güzel bir şekilde çırpıyorum. İçerisine 1 çay kaşığı kadar da tuz ilave ediyorum. Güzelce çırpıyorum ve bir kenara alıyorum. Patateslerim yaklaşık 3-4 dakika kadar bekledi ve yumuşadı. Yumuşadıktan sonra kapağımı alıyorum ve alt kısmının kızarmasını bekliyorum. Yine orta ateşte yapıyorum bu işlemi. Kenarlarını da bu şekilde bastıralım. Patateslerimiz birbirinden ayrılmasın. Alt kısmı artık kızardı. Kızardığından emin olduktan sonra ters çeviriyorum. Çevirme işlemi kolay oluyor arkadaşlar. Kesinlikle dağılma olmuyor. Kolay bir şekilde çevirebilirsiniz. Diğer kısmının da kızarması için bekliyorum. Yine bu kısmını da orta ateşte güzelce kızartıyorum. Bu şekilde tavanızı salladığınızda İçerisindeki patates sallanıyorsa alt kısmı da kızarmış demektir. Üzerine hazırlamış olduğum yumurtamı gezdiriyorum. Yavaş yavaş gezdirelim. Her yerine eşit miktarda dağıtmaya çalışalım. Yumurtamı gezdirdim. Bir miktar yumurtamın pişmesini bekliyorum. Yumurtam pişmeye başladığında üzerine salçalı sosumu döküyorum. Salçalı sos için de 1 yemek kaşığı kadar salça, 1 miktar sıvı yağ ve 1 miktar kekik kullandım. Açmak için de birazcık su kullandım.
güzelce sosumu hazırlayıp patateslerimin üzerine sürüyorum. Her yerini güzelce sürelim. Evinizde domates sosu varsa onu da kullanabilirsiniz. Salçalı sosumu sürdükten sonra üzerine kaşar peyniri serpiyorum. Her yerine gelecek şekilde kaşar peynirlerimizi serpelim. Bu kısmına sucuklarımı da diziyorum. İsteğe bağlı, isterseniz sucuk kullanmadan da hazırlayabilirsiniz. Sucuklarımı dizdikten sonra tekrar biraz daha kaşar peyniri serpiyorum. Ve artık pizzamın işlemini bitirmek üzereyim. Üzerine güzel görünmesi için bir miktar da kırmızı toz biber serpiyorum. Tatlı biber. Tekrar tavamın kapağını kapatıyorum ve ocağımı en kısık ayara getiriyorum. En kısık ayarda kaşar peynirlerim eriyinceye kadar pişiriyorum. Kaşar peynirlerim eriyip sucuklarım piştikten sonra artık ocağımdan alıyorum. Alt kısmının yapışıp yapışmadığını da bu şekilde sallayarak anlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kesinlikle yapışmadı. Servis tabağıma alıyorum ve artık dilimleme işlemine geçiyorum. Dilimledikten sonra servis edebilirsiniz. Bu şekilde dilimlemek için pizza bıçağı kullandım. Normal bir bıçak da kullanabilirsiniz. Oldukça pratik bir pizza tarifi. Un kullanmadan, hamur yoğurmadan, yorulmadan hazırlayabileceğiniz bir pizza. Tarifimi bu kısmına kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Yorumlarınız ve beğenileriniz bizim için oldukça önemli. Sizleri bekletmeden artık tadım testine geçiyorum. Bir dilim alıp kıvamını ve yumuşaklığını sizlere de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir pizza oldu. Kesinlikle patatesleri pişmiyor diye tereddütte kalmayın. Gayet güzel bir şekilde pişiyor. Daha önce neden denemedim diye pişman olacağınız bir pizza tarifi diyebilirim. İster kahvaltılık olarak, isterseniz de pizza olarak bu tarifi deneyebilirsiniz. Kahvaltılık olarak kullanacaksanız çayınız demleninceye kadar hazırlayabileceğiniz bir tarif. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın.